Bu videomuzda gerçek bir yaşam hikayesini ekranlara taşıyan ve aynı adlı kitaptan uyarlanan Kral Kaybederse dizisinde kendisini izlemeye başladığımız ve narsist kişiliği ile dikkat çeken Kenan Baran'ın yani kralın nasıl bu hale geldiğine kısaca bakalım. Her ne kadar ayrıntılara girmesek de içeriğimizin dizinin ileriki bölümleri için spoiler oluşturabileceğini de bu aşamada hatırlatalım ve uyarımızı yapalım. Kenan Baran çocukluğunda annesi tarafından çok sevilmişse de babasından hiç sevgi ve ilgi görmemiştir. Yani Kenan, tüm sevgiyi ve sahiplenmeyi kendisini bir kral gibi görüp yetiştiren annesinden almıştır. Ancak Kenan çok küçük bir yaştayken birdenbire hayatındaki tek sevgi kaynağı olan annesi de habersizce kaybolmuştur. Annesi uzun bir süre hastanede yatmış, Kenan da yaklaşık bir yıl boyunca annesinden uzakta kalmıştır. Çocukluğunda yaşadığı bu yalnızlıktan da ancak yine annesinin yanına dönmesiyle kurtulabilmiştir. İşte Kenan'ın çocukluğunda yaşadığı bu terk edilmişlik hissi ve korkusu şimdi dizide izlediğimiz Kenan'ı bu hale getiren ana etken olmuştur. Kendisini çok seven bir eşi olmasına rağmen her zaman yanında başka kadınların da bulunduğu Kenan için, bu kadınlar bir anlamda anne ile özdeşleşmiştir. Çünkü kendisini annesinin yani bir kadının yanında konforlu ve güvenli hissedebilmiştir. Bir anlamda kendisini bu şekilde garantiye aldığını düşünmüş, biri giderse, biri var olsun diye hareket etmiş ve çok küçük yaşta tanıştığı yalnız kalma ve terk edilme korkusunu gidermeye çalışmıştır. Halbuki en büyük yanlışı da tam bu olmuştur. Hayatında çok kadın ile kendisini garantiye aldığını düşünürken, sonunda bütün kadınlar onu terk etmiş ve korktuğu başına gelmiş yani yapayalnız kalmıştır. Bir zaman etrafında bulunan kadınlar onun yüzünden çok acılar çekmiş ancak ilahi adalet ya da etme bulma dünyası diyebileceğimiz şekilde, sonunda Kenan çektirdiği bütün acıları misliyle kendisi yaşamıştır. Zenginliğin ve gücün zirvesindeyken adeta bir parça ekmeğe muhtaç hale gelmiş, en tepeden en dibe düşmüştür. İşte hayatının son yıllarında yaşadığı büyük değişimi de bu şekilde başlamış, çektiği bu acılardan yeniden doğmuş, başkalarına yardım etmenin huzur ve mutluluğu ile kendisini ve hayatın anlamını keşfedebilmiştir. Kitapta geçtiği gibi son yıllarını geçirdiği huzurevinde bir üstad haline gelmiş ve geniş ailesi içinde, yardım ettiği ve hayatlarına dokunduğu kişilerin arasında gözlerini yaşama kapamıştır. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.